En çok merak edilenlerden birisi de benim dişime hangi tedavi uygulanacak ve bu tedavi nasıl bir tedavi? Şimdi sırasıyla size bir dişini kaybetmiş hasta için ne yapabiliyoruz? Önce onu gösterelim. Sonra çoklu dişsiz hastalar için yapabildiklerimizi ve en sonda bütün dişlerini kaybedenler neler yaptırabilir? Sırayla göz atalım. Tek bir dişini kaybeden hasta için iki alternatif vardır. Bunlardan geçmişte en sık kullanılan diş köprüsü olarak adlandırdığımız kaplama tedavisidir. Diş köprüsünde boşluğun her iki tarafındaki diş aşındırılır ve üzerine boş, eksik olan dişi de kapsayan bir diş köprüsü yerleştirilir. Burada kaplamanın iyi yapılması, kaliteli malzemeler kullanılması, hekimin ve teknisyenin becerisiyle hastanın düzenli ağız bakımı yapması büyük önem taşır. Çünkü iyi yapılmayan kaplamalar zamanla alttan çürümeler, dişlerde ağrı ve kesilen diğer iki dişin de kaybına neden olabilir. Günümüzde adını sık duyduğumuz tedavilerden olan implantlar, tek diş eksikliklerinde başarıyla kullanılan yöntemlerin başında gelir. İmplant tedavisinde çekilmiş diş boşluğu bir kök vidasıyla tamamlandıktan sonra bu implantın üzerine diş kaplaması yapılır ve yandaki dişleri kesmeye gerek kalmadan işlem tamamlanmış olur. İmplant tedavisinde de kaliteli malzeme olması, doğru planlama yapılması, kemiğin doğru ölçülmesi, cerrahi aşamaların hassasiyetle yapılması ve işlem sonrasında kaplamanın dikkatli bir şekilde hazırlanıp takılması büyük önem taşır. Tabii işlem sonrasında hastanın ağız bakımı da implantların kullanım ömrü bakımından son derece önemlidir. İmplantların ömrü ne kadar diye soran ve merak edenler için hazırladığım videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi birden fazla diş eksikliklerinde neler yapabiliyoruz? Buna göz atalım. Çoklu diş eksikliklerinde 2, 3 veya 4 diş eksikliğinde diş köprüleri uygulanabilir. Ancak genellikle implant uygulaması tercih edilir ve 2 diş eksikliğinde 2 implant, 3 diş eksikliğinde yine 2 implant uygulanır. 2 implant üzerine 3 tane diş yapılarak tedavi rahatlıkla tamamlanabilir. Eksik diş sayısı 4 olduğunda ise yerleştirilecek implantların boyu ve çapına göre kaç tane implant yapılması gerektiğine karar verilir. Tam diş eksikliklerinde, yani ağızda hiç mevcut diş olmadığında sıklıkla hastalar sabit protez ister ve ağzımda protezi takıp çıkarmak istemiyorum diye istekte bulunur. Bu durumda en az 6 implant ve üzerine sabit diş köprüsü uygulaması mümkündür. 6 implant ağızda en sık kullandığımız diş bölgelerine yerleştirilir ve üzerine köprü uygulaması yapılır. Her çene için 6 implant, toplamda 12 implant, alt üst tam dişsiz hastalar için yeterli bir seviyedir. 12 implant üzerine yapılan 24 adet diş kaplamasıyla bütün çiğneme fonksiyonlarını, estetik ve konuşma fonksiyonlarınızı rahatlıkla yeniden kazanabilirsiniz. Hiç diş olmayanlar için diğer bir implant alternatifi de alt çene için ön bölgede 2 implant yerleştirilmesi ve bunun üzerine takılıp çıkarılabilen protez yapılmasıdır. Alt çenede kemik müsaitse
ve hastanın ekonomik durumu el veriyorsa 4 implant üzeri hareketli protez yapmak da mümkündür. Üst çenede ise alt çenedeki gibi 2 implant üzeri tam protez maalesef önerilmez. Çünkü üst çene kemiği daha yumuşaktır, çiğneme kavsi daha geniştir. Bu nedenle en az 4 implant üzerine takıp çıkarabildiğimiz hareketli protezler önerilir. Sistem ya topuz başlıklı veya locator adını verdiğimiz çıt çıt şeklinde hassas bağlantılar içerir. Bunların uygulanması ve tercihi hekimin sizin çiğneme kaslarınızın durumu, kapanış yüksekliğiniz, istek, beklentileriniz ve protezinizin planlamasına göre ayarlanır. All-on-4 olarak adlandırılan 4 diş üzerine sabit protez nedir? Bu da çok merak edilen, çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Klinik pratiğinde çok sıklıkla tercih edilmese de çok fazla konusu geçen ve biraz insanlara umut, hayal veren tedavilerden birisi. All-on-4 tekniğinde arka bölgede implant yapılması mümkün olmayan hastalar için takıp çıkarılan protez de istenmiyorsa bir takım özelliklerden, çiğneme fonksiyonundan taviz verilerek, diş sayısı azaltılarak ön bölgede küçük azılara kadar diş uygulaması mümkündür. Her hasta için uygun olmayan ama şartları kabul eden hastalara uygulanan All-on-4 tekniği ile ilgili hazırlayacağım videoyu izleyebilirsiniz. Bugün eksik dişler, tam dişsizlik, implantlar, köprüler hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Diş hekimliği ile ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazabilir veya abone olarak bundan sonra yükleyeceğim videoları takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.